Evet sayın seyirciler, cep hikayeleri olarak yeni bir sıra dışı şehir gezisine çıkma fırsatı bulabildik. Bu sefer bulunduğumuz yer aslında İstanbul için çok sıradan. Çünkü Kadıköy'deyiz. Şehrin en popüler, en kalabalık, en yoğun, en merkezi yerlerinden biri. Yani Söğüt gölgesinde yatan kalkıp buraya gelir. Ama bu sefer başka bir gözle, ara sokaklarıyla, bilinmedik yönleriyle Kadıköy'ü keşfedeceğiz. Kendimize tamamen doğaçlama, jeneratif bir macera hazırlayacağız. İzleyen herkese güzel bir gün diliyorum ve yola çıkıyoruz. Yani Kadıköy'ün iki katmanı vardır. Bir tarihi, geleneksel, daha azınlık miraslarıyla soslanmış klasik şeyi. Bir de 1960'lardan sonra şehirleşen ve apartmanların biraz da köhneleşmiş dokusuyla yoğrulan ikinci katmanı. Şimdi biz o ikinci katmana bu aradan giriyoruz. Öyle sokaklarda en sevdiğim şeylerden biri pasajcılık. Belli ki çok daha eski olan Eren Pasajı'nın girişindeyiz. Bakalım içeride neler var. Bambu, jartiyer, iç giyim, penti, tozluk, fantezi, toptan çorap. Evet, burada enteresan kostümler görüyoruz. Hayatı neşelendirecek türden. Yani herkes işinde gücünde, çok da fantastik bir şey bulamadık ama deneme yanılmayla oluyor bu işler. Yani hani böyle kıyafetlerin daha çok satılıyor olması işte toplumun gidişatıyla, ekonomik güçlüklerle ya da insanların kafa yapısı hakkında türlü türlü ipuçları verebilir bize. Bu indirimli nakit kıyafet standlarının arasında böyle bir anime grafitisine rastladık. Bu aslında çok ufak bir detay da benim çok hoşuma gidiyor. Türkiye'de özellikle anime ya da manga türünün popülerleşmesiyle bu janra ve bu sanata olan ilgi aşağı, yani halka indi. Böyle olunca artık grafitilerde böyle desenler de görüyoruz. Yani tatlı bir şey. Daha çok insanın görsel şeyleri okuduğunu, çizer olmak istediğini, ressam olmak istediğini bana belirtiyor. Hani öbür tip grafiti zaten ezelden beri vardı ama bu ayrı bir şey. Apartmanın ismi de yazım tarzı değil ama içeriğiyle diğerlerinden ayrışıyor. Çünkü Ön Sezi apartmanının adı. Ön Sezi ismi çok acayip. Çünkü ön sezi ne demek? Bir şeyi olmadan önce görmek anlamına gelir. Acaba apartmanı dikenler önceden böyle bir altıncı hisleri depreşmiş de evet buraya 6 katlı bir apartman dikmeliyiz diye vaktinde gayipten bir haber mi almışlar? Çok ilginç bir isim. Bunu da kayda geçirmiş oluyoruz. Evet, pek de estetik olmayan Kadıköy Çarşı Pazar gezimiz devam ediyor. Bu sokağın ucunda tarihi ve aslında mimari olarak da ilginç olan Efes Çarşısı var. Bu bina böyle bu öne yatık pencereleriyle çocukluktan beri hep ilgimi çekerdi. Hatta şu anda anlatması çok zor ama 1986 yapımı ikinci Alien filmi vardır. Aliens. O filmdeki bazı binaların böyle öne yatık bilim kurgu pencereleri, burayı görünce direkt onu hatırlamıştım ve yani daha çocukluğumda bu Efes Çarşısı'nın cephesi benim kafamda hep Aliens Çarşısı olmuştu. Şimdi de Aliens Çarşısı'na gidip içini gezeceğiz ve bakalım orada bizi neler bekliyor. Evet sayın seyirciler, yani şu duyguyu şişeye doldurup içebilsek ben bağımlısı olurum. İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinden birindeyiz ve şu anda büyük bir ihtimalle İstanbul'un ilk birinci ya da ikinci yürüyen merdivenlerinden biri olan ve artık yürümeyen bu düzenekten yukarı çıkarak Efes Pasajı'nın duygusunu içe içe gezeceğiz. Gerçekten çok güzel bir şey. Bu merdivenler İstanbul'un belki ilk yürüyen merdivenlerinden biri ve ya millet sırf buna binmek için gelirmiş. Yani işte bu detaylar, bakın bu eski destekler, tavanların müthiş kemerleri ve eski hamamları andıran ışık alan pencereleri, yani yerdeki şeyler falan, yani gerçekten şişeye doldur iç. Tabii ki fotoğraf makinesini çıkarıyoruz ve deklanşör manyağı yapıyoruz.
Aradaki tozlardan anlıyoruz ki bu yürüyen merdiven en azından birkaç senedir yürümemiş. Ama bu altın rengiyle, bu böyle ilginç ölçülü basamaklarıyla tırnak içinde Stairway to Heaven gibi duruyor. Biz de oradan yükseliyoruz. Evet, çoğu zaman eski pasajlarda, antikacılarda ilginç cihazlar görürüz ama bu gerçekten benim için bir ilk. Dev gibi, diyaframlı ve bayağı böyle sağlam kaidesi olan bir cihaz. Yani ilk bakışta kameraya benziyor ama tam hani ucunda lensi, objektifi de yok. Yani benim tahminim acaba böyle resimleri fotoğraflamak için kullanılan büyük bir film reprodüksiyon düzeneği mi bilmiyorum. Eğer izleyicilerimiz arasında bunun ne olduğunu bilen ya da tahmin yürütmek isteyen varsa lütfen yorumlara yazın. Hani gerçekten merak ediyoruz. Hem de algoritmada birazcık bizi öne geçirmiş olursunuz. Enteresan. Vay anasını sayın seyirciler. Sanki erken 1970'li yılların Jodorowsky gibi çılgın bir yönetmenin elinden çıkmış bir seti andırıyor. Ama hayır, Kadıköy'deyiz. Efes çarşısının inanılmaz hamamı andıran ya da böyle çok gözlü bir canlıyı ya da dev bir bigudiyi andıran çatısına çıktık dolaşıp. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. O yüzden tabii burayı görmüşken şimdi etrafında dolaşmamak olmaz. Gerçekten insanı çok güzel hissettiriyor ya. Yani böyle hiç beklemeden geliyorsun işte. Yani böyle manasız gezmek aslında yürüyenerek okunan bir kitabın içinde kaybolmak gibi bir duygu. Etrafta neyin ne olduğunu bilirsen, biraz da meraklıysan ve biraz da risk alırsan, bu arada tavsiyem değildir. Gerçekten çok iyi ödüllendiriyor İstanbul insanı. Yani bakın şuradaki bir bina sokaktan göremezsin. 19. yüzyıldan kalmış. Oradan geçiyorsun. Yanında 1980'lerden kalma daha kaba saba binalar. Ortasında da bu. Çok şahane bir duygu ya. Evet, Efes pasajının çatısında Bahar'ın bir habercisi. Osuruk böceği denilen familyanın çok büyük bir üyesiydi, uçtu gitti. Bilimsel ismi Pentatomidae bütün bu familyanın. Bahar ayında tabii çok ortaya çıkıyorlar. Bu kalkan gibi böceklerin dikkat ederseniz altlarında böyle ince kılıç gibi bir hortumu vardır. Öyle geliyor, ağaçların öz suyunu emiyor. Orada böcek, burada kedi, her yerde binalar. Türkiye ve İstanbul için çok pembe bir resim çizemeyeceğim ama arkadaşlar gerçekten Türkiye dışında ya da hadi şöyle diyeyim Tuna Nehri'nin batısından itibaren bu büyülü dünya hali kayboluyor ve her şey çok daha tahmin edilebilir olmaya başlıyor. Kopamamamızın sebeplerinden biri de bu. Evet arkadaşlar, tabii bir tek bu ana merkezi yok, üst katları da var bu inanılmaz alışveriş merkezinin. Şimdi bu kameradan sektirilen küçük mesajla hepinize izlemeye devam edin diyoruz. Lütfen beğenin, zile basın, yani abone olun, bir yorum bırakın ki biz de bu maceraları sürdürebilelim. Ne yazık ki günümüzde böyle yaratıcı işlerle devam ettirmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Evet sayın seyirciler, bir günlük Kadıköy gezimiz elde olmayan şartlar sebebiyle 2 güne uzadı. Yaya geziyoruz, sorun yok ve şimdi Kadıköy'ün az bilinen yerlerinden biri olan Kuşdili'ndeki tarihi Osmanlı mezarlığında başlıyoruz bu gezintimize. Önce bir buranın içine bakalım çünkü gerçekten yani en pis, trafiğe boğulmuş, sevimsiz yeri belki Kadıköy'ün ama içinde böyle esrarlar vahası gibi bu mezarlık benim çok sevdiğim bir yer. Bir buraya bakalım, sonra ara sokaklardan geze geze Kadıköy'ü keşfetmeye devam edeceğiz. Kargalar, martılar oynuyor, kediler seyrediyor. Yüzlerce yıllık uykularında müteveffalar yatıyor.
Kadıköy'ün içinde bir vaha gibi. Normalde buradan Acıbadem'in oraya, günümüzde Tepe Nautilus'un olduğu yere kadar uzanan bir Osmanlı mezarlıkları serisi vardı parça parça. Hatta benim çocukluğumda bile vardı. Bir kısmı yapılaşmaya kurban gittiyse de bazı kalan kısımları böyle ada gibi böyle yerlerde duruyor. Güzel bir yer. Evet, derinliklerine doğru buluyoruz bakalım. Bu mezar taşında bu Osmanlı'nın son dönemlerindeki taş işçiliğinin ne kadar ince, zarif, güzel olduğunu görüyoruz. Ki bu bayağı eski. Hani çok uzmanı olmamakla birlikte ben diyeyim 1820'ler, siz deyin 1840'lar. Bir de tabii böyle bir mucizevi bir kalıntıyı bir müzede görmekle böyle sokaktan elinizi kolunuzu sallayarak girdiğiniz bir mezarlığın içinde işte kedilerin falan arasında görmek arasında bir fark var. Tarihle böyle karşılaşmalarınız da daha kişisel ve direkt hissediyor. Bu mezara bakınca görüyoruz herhalde, yani hata ettiysem affedin ama 1880'ler 90'lardan kalma bir mezar gibi. Dibindeki tuğlalar çok hafif de olsa ismini görebiliyoruz, markası. Fransızca yazıyor. Tabii ki Fransızcayı katlederek söyleyeceğim. Briquez Büyükdere. Büyükdere Tuğla Fabrikası'ndan. Eskiden bu mezarlıkların harabelerine girip işte mezar taşlarını çalarlardı antika diye satmak için. Günümüzde ben şeyi görüyorum, antikacılarda artık böyle tuğlalar başlıyor. Alıp böyle tarihi tuğla diye değerlendiriyorlar. Yani bu şeyi çok seviyorum. Yakın tarih, uzak tarih, doğal tarih hepsiyle birlikte karşılaşabilmeyi çok seviyorum. Ama diyorum da yani burası da şimdi birazcık fazla yıkılmış işte. Arada orta bir dengeyi bulmak lazım. Mesela burada bir kemik buldum. Yani insan kemiği olmadığı aşikar. Büyük bir ihtimalle toynaklı inek gibi bir hayvanın diz kemiği. Nasıl buraya gelmiş kim bilir. Şu yanında da şeyler var meşhur. İlk bölümümüzde Beşiktaş'ta gördüğümüz kara minareleri. Bu salyangoz familyası eski dünyada vardır, Amerika'da olmaz. O yüzden bunun sürekli meraklıları Amerika'dan işte Türkiye'ye, Yunanistan'a gelir. Hatta şöyle diyeyim, Anadolu ve Ege bu familyanın böyle çeşitliliğinin tavan yaptığı coğrafya. Çoğu zaman yani farkına bile varmıyoruz. Hop bak bu çıkıyor. Bunlar çok iyi evcil hayvan olur bu arada. 3-4 tane alın, ufak bir kutuya koyun, arada bir fıs fıs sıkın, toprak olsun. Sonra salatalık falan atın, gelip onu yerler. Aslında sosyal hayvanlardır, birbirleriyle yan yana dururlar. Konuşmazlar da baş başa verirler hep dinlenirken. Şimdi güneşten biraz rahatsız oluyorlar, o yüzden onları geri koyacağız. İşte kısa günün kârı diyeceğim, gerçekten müthiş bir ganimet. Burada gezen bir karganın kafatasını bulduk. Yani normalde böyle çok şey almam ama bunu koleksiyonuma katıyorum kardeş. Üst çenesi var. Hop şurada yanak kemiği var, incecik bir sopa. Şimdi ben bunu sirkede bekletirim, çıkartırım, kuruturum, kütüphaneme koyarım. Şahane oldu. Bakımsız yerlerde dolaşmanın güzel faydalarından biri. Evet, burada diğerlerine pek benzemeyen bir mezarla karşı karşıyayız. Özgülerler sülalesinin atası Haydar Bey'in, İşkodralı Mustafa Paşa'nın torunu. İstanbul'da bazı mezarlıklarda, özellikle Selanikliler Mezarlığı olarak bilinen Bülbülderesi Mezarlığı'nda bu tip sanduka şekilli mezar taşları var, biliyoruz. Basit zannediyorsun, değil. Aslında bu bayağı zor bir geometrik şekil. Ustaca yapılmış bir mezar taşı aslında. Evet, mezarlıktan çıkınca insan gerçekten böyle bir neredeyiz oluyorsun. Yani deminki gördüğünüz manzaralara bakın, bir de şimdiki manzaraya bakın. Hani hoş, her şeyde güzelliği görmek benim tabiatımda vardır ama böyle bir kontrasttan gelince insan bir böyle vay anasını oluyor. Neyse, şimdi vefat edenlerin dünyasından çıkıp yaşayanların dünyasını keşfetmeye devam edelim Kadıköy'ün gizemli arka sokaklarında. Hadi gel, dur. Ay şuraya açayım. Sen geç. İyi, burayı mı açalım? Ama sığar mısın oraya? Sığar. Hadi gel gel. Yavrum, orası ta geniş. Tamam, hadi buyur. Hadi yavrum, ayağımı bir. Hadi yolun açık olsun, ne demek? Gel gel. Abi sana da sağ. Gel, Estağfurullah, gel. benim yolumun üzeri ya. Hemen, hemen gel. Al, otur sen. Otur, ben kaldıracağım ayağını. Bırak kendini. Heh.
Tamam. Elini de çek, elini de çek. Hadi abi yolun açık olsun. Gerçekten inanılmaz bir maceraydı. Teyze yürüyemiyordu. Ne oluyor dedim. Bir araba durdur da bineyim dedi. Durdurduk, bindi. İnsanlık öldü mü dedi, sonunda da ölmemiş. Evet, neyse biz yolumuza devam edelim. Kadıköy'ün yani bence en pislik bölgesindeyiz. Öyle gideceğiz bakalım. Şimdi şuradan ara sokağa dalıyoruz bakalım. Pardon. Trafik kurallarına inanmıyorum abi. Evet, lütfen siz denemeyin. Yani sonra başıma patlar. Evet. Allah yok. Bugün bayağı aksiyonlu bir gün oluyor sayın seyirciler. Neyse, o karışıklığın 10 metre ötesinde işte köpek saldırısından kurtulabilirsek bu eski İstanbul'dan kalan nefes aldıran görüntülerden biriyle daha karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ufak cumbasıyla hala sokakta ışıl ışıl parlayan küçük 2 katlı evlerden biri. Yani keşke restore edilse diyeceğim ama bazı durumlar oluyor. Sahibi gayrimüslimse belki yurt dışında yaşıyor oluyor artık. Yani tapuda ismi onun ama 80 yıldır ne kendisi ne çocukları yok. Hatta yurt dışında ölmüş bile olabilir. O zaman böyle binalar öksüz kalıyor. Böyle zamanla baş başa kalıyorlar. Bu evde durum öyle mi değil mi bilmiyorum tabii ama böyle normal bir sokağın ortasında böyle bir bina görünce bir anda bizi de irkiltiyor. Yani dur ya, böyle de yaşanabilirmiş istersen dedirtiyor. İşte coşku dolu bir gün yaşıyoruz. Evet, ara sokaklardan tırmanarak Kadıköy ile Yeldeğirmen'in arasındaki kavşağa geldik. Burada arada kaybolan bir detay, 1986 yılından kalma belediyenin yaptırdığı eklektik çeşmedir. Böyle bakınca böyle o köşeler, altıgenler, yani neredeyse kabalistik bir desene benziyor. Yani müzik grubunuz varsa gelip böyle poz verebilirsiniz. Gayet güzel bir çerçeve oluyor. Akmayan çeşme 30 senedir akmıyor. Hiç akmıyor değil mi? 30 senedir. Ha, ne kadar kolay halbuki onarmak yani. Allah Allah. Neyse. Olay onu onarmak değil ki. Değil. Üstücülerin rantı kesilir. Ha. Ben çocukluğumda burada su alırım. Ha, o yüzden şey. Evet. Vay. Yani Kadıköy'de artık grafiti çekip anlatmak biraz böyle ne bileyim gökyüzünün mavi olmasını anlatmak gibi bir şey ama bu sanatçıyı çok beğenerek izliyorum. Her yerde ilginç, karanlık ve malzemesine çok hakim bir üslubu var. Kim olduğunu bilmiyorum, benim cahilliğim, ama çok takdir ediyorum. Kendisi de bunu izliyorsa buradan bu isimsiz dark artist'e selamlar olsun. Kadıköy'ün arkasından Yeldeğirmeni mahallesinin arkasına doğru ilerliyoruz. Şurada inanılmaz güzel bir detay var. Buranın eski evlerinden biri. Bu karolara bakıyoruz. Burada ilginç bir şekilde Davut Yıldızı'nı anımsatan bir desen var. Ki şaşırtıcı değil. Yani bu Yeldeğirmeni semti eskiden Kadıköy'ün Musevi mahallesiydi. Ve belki de şu an burada olmayan bu cemaatten kalan bir izle karşı karşıyayız. Yeldeğirmeni semtinde son derece eksantrik bir köşedeyiz. Ve arkamızda bir kaza yaşandı. Ama ben size o kazayı değil, buradaki gariplikler silsilesini göstermek istiyorum. Kim olduğunu bilmediğimiz son derece eksantrik, eklektik biri burayı bir bahçe ve sergi karışımı bir yere dönüştürmüş. Şimdi İstanbul'da bir sürü böyle sanat fuarları falan oluyor ama yani ben buradaki hakikiliği hiçbirinde göremedim şu ana kadar. Çok da güzel olmuş. Evet, buradaki tarihi güzel binalar sırf Osmanlı'nın son dönemlerinden kalan ahşap köşkler değil, aynı zamanda zamanın modern bir anlayışının ürünü olan Art Deco tarzı bir ev. Yuvarlak köşeler, geniş alanlar, modern malzemelerin daha ferah, daha yalın bir şekilde kullanılması. Yani o zaman için yalın bize günümüzde hala süslü geliyor. Çünkü şu kapıdaki işçiliğin güzelliğine bakın. Tabii günümüzde dik açıdan başka bir şey bilmiyoruz. O yüzden böyle ufak bir yumuşak köşe bile bize çok daha saygılı ve insani geliyor. Galiba burada da bir ressam oturuyor.
O yüzden resimler de mekana çok güzel bir hava katıyor. Ama şimdi sizden istediğim şey resimleri değil, şu girişin ferahlığını düşünmeniz. Bakın minicik bir ev burası. Dışarıdan da görünce anlıyor insan. Çok büyük bir şey değil. Ama girince böyle oh diyorsun. Yani hani şu anda tadilat falan var, dağınık biraz. Ona rağmen böyle bir oh diyorsun. Çıkıyorsun, geliyoruz. En tepede cam var. Doğal aydınlatma sağlanıyor. Yine yıkılmaya yüz tutmuş bir bina ve yine üzerinde daha nazik, daha medeni bir çağdan kalan, günümüzde bize sanki başka bir evrenden gelmiş gibi gözüken tasarım unsurları. Şu kapıda bile, yani şurada görüyorsun abi, yani günümüzde kimse böyle bir şey yapmaz. Hani yapamaz zaten, yani yeteneği yetmez. Bu bir. İki, aman der, masraf oluyor der. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısında bütün dünyada insan ruhunda çok büyük bir kayıp yaşandı. Yani bunun sebeplerini anlatsam şimdi bu program yetmez ama yani kendimize bir dönüp sormak lazım. Hani niye binadaki normal bir kapıda böyle bir şey yapmıyoruz? Yani niye güzel olsun diye bazı şeyler güzel yapılmıyor? O işte unutuldu gitti. Yani biz doğmadan kuşaklar önce çok büyük bir kayıp yaşandığını düşünüyorum. Ben diyorum fazla mı romantize ediyorum bu işleri? Ama sonra böyle bir şey görüyorsun. Yani şöyle bir şey görüyorsun. Muadili yok. Evet, Kadıköy arka sokaklarındaki gezimiz başka bir zamandan, hatta başka bir dünyadan kalan İtalyan apartmanının önünde son buldu. Ama bu içeride bu İtalyan apartmanının tarihini anlatan çok güzel bir detay var. Şimdi kapıyı herhalde bir random her şeyi çalalım bakalım, biri açar. Neyse, açılmazsa artık yarıda kalacak ama açılırsa da güzel bir şey. Merhabalar, bu mimari çekim yapmak için bir hole bakmak istiyorduk da. Çekim yaptırmıyoruz, teşekkürler. Peki. Ya burada İtalyan Komünist Partisi'nin yer karoları var içeride. İstanbul'daki İtalyan cemaatinin yaptığı güzel heybetli bir apartman. 1930'lu yıllarda İtalya'da Mussolini hükümdarken İtalyan Komünist Partisi yasaklanıyor, lağvediyor ve bir bölümü de buraya sığınıyor. Ve bu apartmanın yanılmıyorsam 3. katında yer karolarında kızıl yıldızları var o yüzden. Diğer katlarda, yerlerde öyle bir desen yok. Şimdi açılırsa girip bakacağız. Açılmazsa bu bir hikaye olarak kalacak. Yok yani matematiksel olarak mümkün değil zaten. Evet, İtalyan apartmanındayız. Valla buraya nasıl girdiğimizi sormayın, o yüzden çabuk olacağım ama yerdeki detaya bakın. Yani erken 20. yüzyıl İtalyan mimarisinin mükemmel örneği yer karoları var. Şimdi bunları bir kaydedin. 2 kat yukarıda size çok ilginç bir tarihi detay göstereceğim. Evet, bütün katlarda klasik karolar varken burada sürgünde olan İtalyan Komünist Partisi'nin geleneksel desenleri söküp kendi döktükleri kızıl yıldızı görüyoruz. Çok küçük bir detay ama İstanbul'da ve Kadıköy'deki bir sürü tarihi, ince, ufak, garip hikayeden biri daha bu programla kayda geçmiş oldu. Evet, eski Levantenlerin binaları, Musevi cemaatinden kalan izler, köpek saldırıları, Osmanlı mezarları, İstanbul'un ilk yürüyen merdivenleri, grafiti, anime derken gerçekten dolu dolu bir geziydi. Yani şimdi Kadıköy'e 40 kere gelsek 40 ayrı belgesel çekebiliriz. Ama yani benim en sevdiğim yer burada ilk yürüyen merdivenlerin olduğu Efes alışveriş merkeziydi. Gerçekten yani böyle saat 1974 yılında durmuş orada. Hala da durmaya devam ediyor. Bir yılı bırak 6 ay öteyi göremediğimiz bir konjonktürde hiç değişmeden kalabilmiş bir şeyleri görmek, 1974 yılından beri değişmeyen yürüyen merdivenlere binmek filan, böyle şeyler psikolojik olarak insanı rahatlatıyor. Yani diyorsun tamam, yani hani ne olacaksa olacak da bazı şeyler de değişmeden kalabiliyormuş. Bu Kadıköy gezisinin bana gösterdiği en güzel ders bu oldu.
Nerede olursanız olun hepinize cep hikayelerinden ve Kadıköy'ün arka sokaklarından sevgiler, saygılar, iyi günler. Bir sonraki gezide görüşünceye kadar.